Gençler kanalımıza hoş geldiniz. Logaritmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Doğal logaritmada kalmıştık. Yaklaşık değeri 2,718 olan irrasyonel sayıya e diyoruz biliyorsunuz. Tabanı e olan logaritma fonksiyonunu da doğal logaritma fonksiyonu olarak adlandırıyoruz. Klasik pozitif reel sayılardan reel sayılara fonksiyondan önce logaritma 10 tabanında x'te 10'u tabana yazmıyorduk. Burada da logaritma tabanı e olduğunda komple yazmıyoruz. Özel bir yazım şekli var. Ln x şeklinde. Peki örneklerde nasıl fark edeceğiz bu durumu? Zaten gördüğünüz üzere diğer yazım şekillerinden çok farklı. Burada ln x. Şimdi taban yazılmayınca tabanın 10 olduğunu anlıyorduk. Bu 10'u karşıya gönderirsek o zaman logaritma 3 tabanında ln x eşittir. Ne olacak? 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 kaç hocam? 1 hocam. O zaman bu sefer 3'ü bunun tabanına gönderirsek log kalkacak. Yani ln x eşittir 3 üzeri 1 yani 3'e eşit olacak. Şimdi de ln'in tabanının e olduğunu öğrendiğimiz için e'yi 3'ün altına taban olarak yazacağız. Yani x eşittir e üzeri 3 olacak bu sorumuzun cevabı. Sıradaki sorumuz daha genel bir soru. ln x'te kullanmak istedik biz Kel Hocam ekibi olarak. F fonksiyonun tersini nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. Önce fx'in yerine y yazıyoruz. Yani y eşittir ln x diyoruz. Daha sonra az önceki yaptığımız hareketi yapıyoruz burada. E'yi y'nin tabanına gönderiyoruz. Yani e üzeri y eşittir x oluyor. Amacımız x'i yalnız bırakmak ve şu anda x yalnız kaldı. Yalnızlıktan kastımız burada x'in katsayısının 1 olması. Son harekette fonksiyon tersi bulunurken x yerine y, y yerine x yazılır. Yani şuraya y yazacağız, buraya x yazacağız gençler. Dolayısıyla y eşittir e üzeri x şeklinde olacak ve buradaki y başlangıçtaki y ile aynı değil. Bu f-1 olan y diyeceğiz. Yani tersini bulduk. Demek ki ln x'in tersi e üzeri x'miş ya da e üzeri x'in tersi ln x'tir. Bunu da bir yere not alalım. Kel Hocam tavsiye ediyor. Devam edelim. E üzeri 3x artı 2 fonksiyonunun tersini bulacağız. Şöyle biraz yaklaştıralım. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Y eşittir e üzeri 3x artı 2. Tabi bunu diğer tarafta da yazabiliriz. Yani şöyle e üzeri 3x artı 2 eşittir y de diyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok. Sağdan ya da soldan yapılması herhangi bir şey değiştirmiyor. 3x artı 2'yi alacağız. Eşittir diyeceğiz. Logaritma kuralı olarak tabana e yazacağız. Buraya da y yazacağız. Bakın işlemi tersten kontrol edersek bunu bunun altına gönderiyorum. Log kalkıyor. Demek ki y eşittir. Evet yukarıdaki oluyor. Doğru yoldayım. O zaman devam. Logaritma e dediğimiz şey ln'di. ln y eşittir. 3x artı 2 oldu. Şimdi amacımız x'i yalnız bırakmak dedik mi az önce? Dedik. O zaman ne yapalım? Buradaki 2'yi alalım. Artı 2'yi hop buraya gönderelim. Tabi artı olarak gitmiyor değil mi? Ne olarak gidiyor? Eksi olarak gidiyor. Daha sonra da ne yapacağız? Her iki tarafı 3'e böleceğiz. Şu şekilde bölelim. Burada artistik yapmaya gerek yok. 3'ler gitti. X eşittir ln y eksi 2 bölü 3. Son harekete geldik. Neydi son hareket? Hemen geri sarı izleyin. X yerine y, y yerine x yazıyorduk. O zaman y eşittir. Kesir çizgimizi çektik. 3'ü aşağı yazdık. Ln x eksi 2 dedik. Bitti mi hocam? Bitti hocam. Devam edelim o zaman. Sıradaki özelliğimiz nedir? Logaritma a tabanında a her zaman 1'e eşittir. Peki başka nedir özelliğimiz? Logaritma a tabanında 1. Taban ne olursa olsun tabi uygun şartlardaki tabandan bahsediyoruz. Kısa bir hatırlatma, 1 olmayacaktı taban, negatif olmayacaktı taban. Burada 1 yazdığı durumda sonuç her zaman 0 olacak. Tabanla burada yazan da aynı şey olursa o zaman da sonuç 1 olacak şeklinde söyledik. Şimdi ne isteniliyor bizden? X'inci kök 81 değeri istenilmiş. Bakalım burada ne diyeceğim? Sonuç 1 olduğuna göre, burada da logaritma tabanı 4 olduğuna göre demek ki bu içerinin, parantezin içinin 4 olması lazım. Peki bunun 4 olması gerektiğini anladıysam 4 çarpı şeklinde yazılmış. Demek ki burası ne olacak gençler? 4 kere 1
Yani 1 olması lazım. O zaman biraz fazla uzatmayalım orayı. Logaritma 5 tabanında 5 tane logaritma x tabanında 3'ün 1 olduğunu bulduk. Az önceki seriyi burada da yapalım. Sonucun 1 olması için bu içerisinin 5 olması gerekiyor. Bunun 5 olması için de logaritma x tabanında 3'ün 1 olması gerekiyor. O zaman şuraya yazıyoruz. Logaritma x tabanında 3 eşittir 1'e eşit. Çok fazla eşit dedim. X'i gönderirsem 3 eşittir x üzeri 1. Yani x'i buldum. Demek ki bana sorulan şey 3. kök 81'miş. Bunu da daha önce bahsetmiştik. Videoyu takip edenler iyi bilir. Bu 3. kök içerisinde 3 üzeri 4. Bu da 3 üzeri 4 bölü 3 üslü sayısı olarak yazılıyor. Cevabımız bu kadar. Şimdi değişik bir örnek inceleyeceğiz birlikte. Logaritma 2025 tabanında x istemişiz. Bakın burada kocaman logaritma 20 tabanında 20 var ve bunun sonucu ne olmalı? 1 olmalı. O zaman burası ln 1 oldu. Peki ne dedik? Taban uygun şartlardayken burada 1 yazıyorsa bu değer 0'a eşit. O zaman 1'e 0 ekledik. Yani logaritma 1 oldu burası. Eşittir. Diğer tarafta biraz devam edelim işlemlere. Ln 1'di artı logaritma x tabanında 2025. Şimdi log 1 yine az önceki gibi 0 olduğunu söyleyebiliriz ve bu 1'i de bu 0'ın yanına eksi olarak gönderirsek eksi 1 eşittir logaritma x tabanında 2025 oldu gençler. O zaman bu x'i eksi 1'in tabanı olarak gönderebileceğimi öğrendiğim için x üzeri eksi 1'in 2025 olacağını söyleyebilir miyim? Evet, söyleyebilirim. Yani x eşittir 1 bölü 2025 ya da 2025 üzeri eksi 1. Şimdi bize sorulan şey logaritma, şuraya yazalım. Logaritma 2025 tabanında 2025 üzeri eksi 1. Biz bunu tabi logaritma özelliklerini biliyorsunuz büyük ihtimalle ama farklı bir yöntem olarak en başta öğrendiğimiz haliyle yapalım. Buna a diyelim ve 2025'i a'nın tabanına gönderelim. O zaman 2025 üzeri eksi 1 neye eşit oldu? 2025 üzeri a'ya. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır hocam. O zaman a değeri eksi 1'e eşit. Yani biz neye a demiştik? 2025 tabanında x'e a demiştik. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Eksi 1 oldu dedik gençler. Peki altta biraz eskilerden bir soru, değişik bir soru tarzı diyelim daha doğrusu. Değişik bir yazım şekli, belki ilk defa göreceksiniz. Dışarıda en dışta ln var. Bunun tabanı e. Bunu karşıya gönderirsem sırayla yapıyoruz bu işlemleri. Biliyorsunuz, artık alıştınız. Logaritma 5 tabanında a eşittir e üzeri 1. 1'i yazmadım. Şimdi bunun tabanı yine e. Bunu da karşıya gönderiyorum. O zaman logaritma 5 tabanında a eşittir e üzeri e. Bu kadar harften korkmayın. E bir sayı zaten. Burada şuna dikkat edeceğiz. 5'i buraya gönderirken yine taban olarak a eşittir 5 üzeri parantez açıp e üzeri e yazmamız lazım. Yoksa çok farklı şeyler anlaşılabiliyor matematikte. Devam edelim. Altta benzer işlemleri yapacağız. 5'i önce göndereceğim ya da içeriye direkt 1 de diyebilirsiniz. Ln içerisinde ln b eşittir 5 üzeri 0 yani 1. O zaman bu 1'in altına da ln'in tabanı olan e'yi gönderirsek o zaman ln b eşittir e üzeri 1. Yine bunun tabanı e'yi e'nin altına gönderirsek demek ki b eşittir e üzeri e. Çok güzel. O zaman burada bulduğumuz e üzeri e eşittir b eşitliğini burada yerine yazarsak, yani b'yi buraya koyduğumuzda a eşittir 5 üzeri b ya da 5 üzeri b eşittir a diyelim gençler. Böyle bakınca daha rahat algılarsınız. O zaman b eşittir logaritma 5 tabanında a'dır diyebiliriz. Bu da çok güzel bir
örnek B'nin A türünden eşitini bulmuş olduk. Şimdi sırada ne var? Sırada artık şu kısmı öğrenelim. Nedir buradaki özellik? Eğer x'in bir kuvveti varsa bu kuvveti logaritmanın başına getirebiliyoruz. Aslında bu zamana kadarki yaptığımız işlemlerde de bunu fark etmiştiniz belki. Eğer hem x'in hem de tabanın kuvvetleri varsa, yani x'in dediğim şurada yazan ifadenin, bunun kuvvetini ve tabanın kuvvetini aralarında bir kesir çizgisi olacak şekilde birini yukarıya birini aşağıya, yani bir kesir elde edecek şekilde yazıyoruz. Logaritma a tabanını da b şeklinde de yanına ekliyoruz. Yani nasıl yapıyoruz hocam? Şöyle yapıyoruz. Logaritma 2 bölü 3, buradaki 4 bölü 9'u da 2 bölü 3'ün karesi diye yazarsak, buradaki 2'yi birazdan alacağım ve bunun başına koyacağım. Tamam mıdır? Bu 2 buradan geliyor. Buraya önüne çarpı olarak yazılıyor. Birazdan yapacağız bunu. Eksi, renk değiştirelim. Logaritma 5 tabanında 125, normalde 5'in 3. kuvveti. 1 bölü olduğu için 5 üzeri eksi 3 şeklinde söyleyeceğiz. 5'i bilerek paranteze aldım. Burada da eksi 3'ü alıp bunun başına koyacağız. Eksi ile eksiyi çarpınca da artı olacak haliyle. Şimdi bu söylediklerimizi yavaşça aşağıda yapalım. 2 çarpı 2 başa gelecek demiştim. Logaritma 2 bölü 3 tabanında 2 bölü 3 oldu. Eksi ile eksiyi çarpınca artı olacak demiştim. 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5 oldu. Peki ben bunların 1 olduğunu öğrendim mi az önce? Öğrendim. O zaman cevabımız ne olacak? 2 kere 1 artı 3 kere 1'den ne geliyorsa o olacak. Ve 10 numara 5 yıldız deyip cevabı yazacağız. Altında yine benzer bir örnek ama ben size farklı bir şey anlatmıştım. Ne anlatmıştım? Burada kök 2'nin karesini alırsam burada da 4'ün karesini alırım. Ve sonuç etkilemez demiştim. Yani logaritma 2 tabanında 16 şeklinde yazabiliriz. Bir daha yazalım soruyu. Üşenmeyelim bu gibi şeylerde. Logaritma 5 tabanında 25. Uzun uzun yapıyorum. Bunu daha kısasını söyleyebilirsiniz tabii ki. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4. Artı logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3. Eksi logaritma 5 tabanında 5 üzeri 2. İşte sırayla buradaki 4'ü alacağım, bunun başına koyacağım. Buradaki 3'ü alacağım, başına koyacağım. Buradaki 2'yi alacağım, başına koyacağım. Başımıza neler gelecek? Şimdi 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 eksi, pardon şunu düzeltelim. 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5. Evet, bunların hepsi logaritma a tabanında a formatında, yani bunlar 1'e eşit. O zaman 4 kere 1 4 artı 3 kere 1 3 eksi 2 kere 1 2, gene ne çıktı? 10 numara 5 yıldız. Devam edelim. 9. özellik olarak logaritmada çarpım durumunu toplam durumuna çevirdiğimiz özellikten bahsedeceğiz. Burada çarpımsal durumda gördüğümüz sayı, harf neyse bunları toplamsal olarak ayrı ayrı yazabiliyoruz logaritma tabanını aynı değiştirmeden. Mesela örnek, aslında hem bu örneği verelim hem de ileride lazım olacak bize. Logaritma 10 tabanında normalde onu yazmıyoruz biliyorsunuz. 10 tabanında 10 neye eşit gençler? 1'e eşit, doğru mu? Peki yukarıdaki özellik bize ne diyor? Bu logaritma 10 tabanında 10'u 5 çarpı 2 diye yazabiliriz. Tabanı değiştirmiyoruz. Logaritma 10 tabanında 5 çarpı 2 diye yazalım. Mesela ne oluyor o zaman? 1 eşittir. Logaritma 10 tabanında, tabanı yazmıyorum artık, log 5 artı log 2 şeklinde yazabiliyoruz. Buradan kendimize bir özdeşlik çıkartıyoruz. Şöyle ki mesela logaritma 2'ye ihtiyacımız olduğunda biz bunun yerine 1 eksi log 5 yazabiliriz. 1 eksi log 5 ya da log 5 yerine 1 eksi log 2 yazabiliriz. Bu tabi biraz soruda gelişine göre karar vereceğimiz bir durum. Peki aşağıda logaritma 5k, logaritma 3e, logaritma 7l olarak verilmiş. Ne sorabiliriz burada? 3, 5, 7 logaritma 105'i sorabiliriz. 105'te zaten söyledik. Logaritma içerisinde 3, 5, 7'nin çarpımı. Yani biz bunu log 5 artı log
3 artı log 7 diye yazabiliriz. Log 5 neydi? K'ydi. Diğeri artı dedim E'ydi. Diğeri de artı dedim L'ydi. Sonuç kel oldu. Devam edelim. Logaritma x artı y eşittir 2 log x artı log y ise y'nin x türünden eşiti nedir? Şu şekilde bıraktım büyüklüğünü. Burada sol tarafa bir şey yapamıyoruz gençlik. X artı y'nin logaritmasının, ama şunu söyleyebiliriz. Buradaki 2 bu x'in tepesine gelecek. Yani log x kare olacak. Bunu da karıştırmamak için parantez koymanız gerekiyor. Ya da parantezin üstüne kare yazmanız gerekiyor. Artı log y diyeceğiz. Yani log x artı y neye eşit olacak? Log x kare çarpı y'ye eşit olacak. Logları güle güle dersek o zaman x artı y eşittir x kare çarpı y. Burada kulakları dikkatle buraya dikin gençler. Y'nin x türünden değeri sorulduğunda bu eki kime koyduysa y'ye koymuş. O zaman y'li ifadeleri bir tarafa, diğerlerini diğer tarafa diyeceksiniz. Y'li ifadeler içinde y barındıran her şey. Biz şöyle yapalım. Bu solda gördüğümüz artı y'yi sağ tarafa atalım. Yani x eşittir x kare çarpı y eksi y diyelim. İkinci hamlede istenilen şeyin, yani o eki kime koyduysa onun parantezini alacaksınız. Kalabalık ifadeler gözünü korkutmasın öğrencilerimin. Hepsini halledersiniz. Sizlere güveniyorum. X eşittir y parantezinde x kare eksi 1 oldu. Son vuruşu yapıyorsunuz gençler. Her iki tarafı x kare eksi 1'e bölüyorsunuz. Ve y artık yalnız kaldı. Yani y eşittir x bölü x kare eksi 1 diyebilirsiniz. İşte bu zor sorunun, bu tarz soruların altından böyle kalkacaksınız. Devam edelim. Altta tanıdık bir işlem yapacağız. Merdiven yönteminden bahsedeceğiz. Videosu yüklenmiş olması lazım. Oradan da bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde değişik örneklere. Şimdi önce burada logaritma 5 tabanları aynı olduğu için ve toplama işlemi olduğu için 5 tabanında x çarpı y eşittir 2 diyebiliriz. Daha sonra bu 5'i alacağız. Bu 2'nin tabanı yapacağız. Yani x çarpı y eşittir 5 üzeri 2 yani 25. Sakın 10 demeyin. Devam. Bir de elimde ne var? X kare artı y kare var. Peki burada kısaca yine bahsedeyim ben merdivenden. Şöyle merdiven çiziyoruz ve nedir bu merdiven? Buraya x eksi y'nin karesi yazıyoruz. Buraya x kare artı y kare yazıyoruz. En tepedeyiz kısmına da x artı y'nin karesi yazıyoruz. Basamakların yüksekliklerine de 2xy yazıyoruz gençler. O zaman şöyle olacak. X eksi y'nin karesine bunu eklersem x artı y'nin karesi olacak. X kare artı y kare olacak pardon. X kare artı y kareye de 2xy eklersem x artı y'nin karesi olacak. Peki elimde bu veriler var mı? Tabii ki de var. X kare artı y kare ne verilmiş? 50 olarak verilmiş, bakın burası. X çarpı y 25 olduğuna göre basamağın yüksekliği de 50 oluyor. O zaman bu 50'ye bu 50'yi eklersem ahan da bu 100 oluyor. Demek ki x artı y'nin karesi 100'e eşit. O zaman x artı y neye eşit? Neyin karesi 100? 10'un karesi 100. Tamam mıdır? Negatifi düşünmeye gerek yok burada. X ve y negatif olmaz. Devam edelim. Logaritma a tabanında b ne ise şu nedir diye sormuşuz. Hemen buradaki çarpımsal ifadeyi toplamsal olarak yazalım. Logaritma a tabanında a kare artı logaritma a tabanında b kare oldu mu gençler? Oldu. Bu 2 ve a'nın üstündeki 2 ve b'nin üstündeki 2 başa gelecek mi? Evet, gelecek. 2 çarpı logaritma a tabanında a artı 2 çarpı logaritma a tabanında b. O zaman burada logaritma a tabanında a'nın 1 olduğunu biliyoruz. 2 kere 1'den 2 oldu. Artı 2 çarpı logaritma a tabanında b'ye ne demiştik? N demiştik. O zaman gelip n'yi yerine yazıyoruz. Ne kadar çok n dedik. Cevap 2 artı 2 n oldu diye geçelim bunu da. Diğer özelliğimiz ne geldi? Bölme geldi.
Bölüm durumunda olduğu zaman logaritmanın içindeki ifade bölüm durumunda biz de yazabiliriz tabii. X bölü y şeklinde. Bunu logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y şeklinde yazabiliyoruz. Hemen alttaki örneğe hızlıca bakalım. 2,1 verilmiş logaritmanın içinde. Aman tanrım, ondalıklı sayı en sevmediğim. 21 bölü 10, hemen bunu bileşik kesre çevirdim. O zaman bu arkadaşı yukarıda öğrendiğim özellikten log 21 eksi log 10 diye yazıyorum. Oh my god. Burası 1 oldu. Log 21'i de ne yapacağım? 7 kere 3 21'di hocam diyeceğim. Demek ki log 7 eksi log 3 eksi 1'e dönüştü ifademiz. Tabi bu ifade neye eşitti? En başta döndük baktık a'ya eşitti. Bize sorulan şey şuradaki logaritma 3. Log 7 ne? O da b. O zaman ne yapalım? Log 3'ü şurası artı olacak. Bu arada hemen fark ettik onu. Teşekkür ediyoruz. B'yi ve eksi 1'i karşıya atarsam o zaman log 3 eşittir a eksi b artı 1 olacak gençler. Dikkat edelim tabii ki işlemlere de, işlem hataları buralarda çok sık yaşanıyor. Biz de çözerken bazen hata yapabiliyoruz. Şimdi az önceki soruya benzer bir soru, yine x'in y türünden eşiti. İsterseniz burada videoyu durdurup bir deneyebilirsiniz şansınızı. Az önceki öğrendiğiniz gibi, ya da onu tekrar izleyip burayı tekrar yapabilirsiniz. Sol tarafı ellemiyoruz. Ln x eksi y eşittir. Buradaki ifadeyi bölüm olarak yazabilirim. Arada çıkarma olduğu için 2x bölü y diye yazdım. Ln'leri bakkala gönderdim. O zaman x eksi y eşittir 2x bölü y oldu. Döndüm okuyorum. Eki kime koymuş? X'e koymuş. O zaman x'liler bir tarafa, diğerleri bir tarafa. Gidiyorum, x eksi 2x bölü y eşittir y yazıyorum. Bakın x'liler bir tarafta, diğerleri bir tarafta şu anda. X parantezine alıyorum. İkinci adım buydu. 1 eksi 2 bölü y oldu. Ortak parantez yapıyoruz gençler. Eşittir y oldu ve x'in yanındakine bölüyoruz demiştik. Yani x eşittir, biraz daha sağa kaydırıyorum. Kesir çizgisini çekiyorum. Y bölü 1 eksi 2 bölü y oldu. Hemen şu alttaki 1 eksi 2 bölü y'yi ne yapacağım? Bununla bunu çarptım, bunu çıkardım diyeceğim. Yani y eksi 2 bölü y yazacağım. Sonra da birinci aynen durur, ikinci ters çevrilir, çarpılır felsefesinden mütevellit. Y kare bölü y eksi 2 deyip soruyu bitireceğim. Elimize sağlık. Devam edelim. Afiyet olsun. Evet, geçelim şimdi. Sıradaki örnek logaritma 36 tabanında 3x artı 2 eksi logaritma 36 tabanında 2x eksi 1 verilmiş. Hemen çok uzatmadan logaritma 36 tabanında eksiden dolayı 3x artı 2 bölü 2x eksi 1 yazıyoruz ve eşittir 1 bölü 2 diyoruz. Sonra ne yapıyoruz? 36 tabanını 1 bölü 2'nin tabanı olacak şekilde 3x artı 2 bölü 2x eksi 1 eşittir 36 üzeri 1 bölü 2 yazıyoruz. Aman tanrım diyoruz. 1 bölü 2. kuvvet ne demekti? Karekök demekti. Hocam, canım hocam, kel hocam. 3x artı 2 bölü 2x eksi 1, o zaman gençler karekök 36 yani 6. Şimdi ne yapacağız? İçler dışları patlatacağız. Burada bölü 1 yazıp şu şekilde çarparsak, aman dikkat, 3x artı 2 hepsini çarpacaksınız. 12x eksi 6, aman dikkat. Şimdi 3x'i sağ tarafa gönderelim. Eksi 6'yı sol tarafa gönderelim. 8 eşittir 9x elde edeceğiz o zaman toplama çıkarma işlemlerinden. O yüzden x eşittir 8 bölü 9 olacak ve bitireceğiz. Elimize sağlık. Afiyet olsun diyenleri duyuyorum. Şimdi diğer soruda, bu arada şurada düşünen bir kedimiz var. Acaba ne düşünüyor? Bakalım, güzel şeyler düşünüyor bence. Yukarıdaki ifade birinci satırdaki bölüm durumunda verildiği için logaritma x eksi logaritma y diye yazdık. 2 eksi kök 3. Aşağıdakini farklı renk yazalım. Logaritma çarpım durumunda olduğu için x artı logaritma y. Bu da 4 artı kök 3'e eşit. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak ne olur? Şöyle olur. Log y'ler birbirini nötrler. Yukarıda bir tane log x var. Aşağıda bir tane daha var. Bakmayın parantezle yazmadığıma. 2 log x yapacak. Eşittir.
ne olacak? Eksi kök 3 ile artı kök 3 de birbirini sıfırlayacak. 4 ile 2'yi toplayacağız. 6 olacak. O zaman log x eşittir 3 demek ki. Bunun gizli tabanı 10'du. Bu gizli tabanı tabana gönderirsem x eşittir 10 üzeri 3 oldu mu? Oldu. O zaman kedimize doğru gidelim. Log tabanımız 10 üzeri 3. 0,1 yine ondalıklı sayı. Biz hemen bunu 1 bölü 10 kesrine dönüştürüyoruz. Ve logaritma 10 üzeri 3 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazıyoruz. 1 bölü 10 10 üzeri eksi 1 demek. Ve daha sonra bu yukarıdaki eksi 1'i ve alttaki 3'ü altında kesir çizgisi olacak şekilde yazıyoruz. Logaritma 10 tabanında 10'da 1'e eşitleyip eksi 1 bölü 3 olarak kedimizi mutlu ediyoruz. Devam edelim. Sırada taban değiştirme özelliğimiz var. Biliyorsunuz ki logaritma, herhangi bir logaritmayı herhangi bir tabanda yazabilirsiniz. Örneğin logaritma 2 tabanında 5'i biz logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında 2 diye yazabiliriz. Ya da ln 5 bölü ln 2 diye yazabiliriz. Ya da nokta nokta nokta, abartmayalım daha fazla. İstediğimiz her tabanda yazabiliriz. Tabii bu özgürlüğümüz biraz sınırlı. Aslında bize verilen tabana göre dönüştürmemiz lazım mantıksal olarak. Mesela sorumuzda 45 tabanında 75 sorulmuş. Burada da logaritma 10 tabanı verilmiş. Yani kel alaka şu anda. Kel demişken aklıma geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi hiç unutmayın. Yorum yapmayı da artık size bırakıyorum. Logaritma 10 tabanında yazalım hocam o zaman bunları biz. 10 tabanında 75 bölü logaritma 10 tabanında 45. Yani onları yazmayacağım birazdan. 75'i çarpanlar olarak düşündüğümüzde 6'dan beri öğreniyoruz. Aslında 8'de biraz daha şey yaptık. Nedir 75? Kaç kere kaç? 25 kere 3. 45 nedir? 9 kere 5 dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi bunları açarak yazalım. Logaritma 10 tabanını yazmıyorum artık. Yani log 25 artı log 3 bölü log 9. Hangi sırada yazdığınızın bir önemi yok. Tamamen paşa gönlünüz bilir. Log 5 yazdık mı? Yazdık. Biraz şöyle sola doğru gidiyorum ki yukarıdaki ifadeyi de görelim. Eşittir. Kesir çizgisini çektik. Renk değiştirelim. Log 25'i, daha orayla işim bitmedi. Log 25'i gençler 5 üzeri 2 diye yazalım, 25'i yani. Artı yanında log 3 var. Aşağıda 9'u da 3 üzeri 2 diye yazalım. Artı yanında log 5 var. Bu arkadaşlar biliyorsunuz ki başlarına gelecek, yani önüne gelecek. Neler geldi başımıza. 2 çarpı log 5 oldu. Artı log 3. Aşağıda da 2 çarpı log 3 oldu. Artı log 5. Şimdi sol tarafa bakarsam, bakamıyorum. Biraz aşağı alalım. Log 3 a'ya eşit. Log 5 de b'ye eşit olduğuna göre tane tane dikkatlice yazalım. 2 çarpı log 5 b artı log 3 a bölü 2 çarpı a artı b finito diyoruz ve önümüzdeki sorulara bakalım artık. Altta logaritma 2 tabanında 6'nın a türünden eşiti istenilmiş. Burada da aşağı ayrancı yukarı ayrancı ne alaka? Kel alaka yine. Ne yapalım? Şuradaki bu sefer verileni logaritma 2 tabanında yazalım. Yani logaritma 2 tabanında 24 bölü logaritma 2 tabanında 9 şeklinde yazalım. Bu arkadaş a'ya eşitmiş. Şimdi 2 tabanında 24 için 24'ü 8 kere 3 şeklinde açarsak logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 2 tabanında 3 bölü aşağıda da logaritma 2 tabanında 9 var. Şimdi bunları biraz daha açalım. 8'i 2 üzeri 3 diye düşüneceğiz. Yani logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 artı logaritma 2 tabanında 3 bölü logaritma 2 tabanında 3'ün karesi. Şimdi devam ediyor işlem. Hemen bitmiyor bu. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3. Aslında logaritma 2 tabanında 3'ü ne yapalım? Gençler onu x diyelim. İşlem biraz daha yazması kolay olsun. Artı x diyelim. Aşağıda da 2 çarpı şurası hemen 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 olacak. Yani 2x diyelim. Şimdi bu şurada 2'yi unutmuşum.
Bu a'ya eşit olacak. Logaritma 2 tabanında 2 de 1 olduğu için elimde benim 3 artı x bölü 2x eşittir a verisi var. Bu veriye göre bir de istenen şeye, yani logaritma 2 tabanında 6'ya bakarsanız, bakın logaritma 2 tabanında 6 dediğimiz şey 6 3 kere 2 olduğu için logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 2 tabanında 2'nin toplaması. Yani logaritma 2 tabanında 3 ve 1'in toplamı, yani x artı 1 isteniliyor bizden. Şimdi a türünden tabii şey yapacağız. İçler dışlar yapalım yine. 3 artı x eşittir 2 çarpı a çarpı x. Burada a türünden isteniliyor. X'li ifadeler yalnız kalacak. 2ax eksi x diyeceğiz. Sonra x parantezine alacağız. 2a eksi 1 olacak. Eşittir 3. O zaman her iki tarafı 2a eksi 1'e bölersek x eşittir 3 bölü 2a eksi 1. Bizden istenen neydi? X artı 1'di. O zaman geldik. Bu 3 bölü 2a eksi 1'e 1 ekledik. Yani paydayı eşitledik işte. Ne olacak? 3 artı 2a eksi 1 bölü 2a eksi 1. Nihai sonucumuz 2 artı 2a bölü 2a eksi 1 ya da 2a artı 2 bölü 2a eksi 1, artık şıklarda mesela nasıl olursa, biz tabi yazılı çalıştığımız için şıklarla işimiz yok. Bu şekilde bırakabiliriz. Zor bir örnekti. Altında bir zor bir örneğimiz daha var sanki, ama gene logaritma 10 tabanına göre dizayn etmişiz. İstenen ifadeyi logaritma 10 tabanında yazarsak, yani log 12 bölü log 20 diye yazalım. Taban değiştirdik şu anda. Bunu da log 4 artı log 3 bölü aşağıdakinde log 2 artı log 10 diye yazalım. Bakın stratejik bir 4 kere 5 demedim. Log 4 demek, onu burada yazalım çok yer kaplamasın. 2 log 2 demek. Log 3 belli zaten, a demek. Log 10 1 demek. Log 2 ne demek? Burada bir gol yedik sanki. Şimdi hatırlayın. Videoyu geriye sararak şey yapabilirsiniz. Logaritma 10 tabanında 10 eşittir 1 diyerekten, bunu 5 çarpı 2 diyerekten bir şey anlatmıştım. Ve onun sonucunda da log 2 ile log 5'in toplamının 1 olduğunu bulmuştuk. Biz istediğimiz zaman log 2'nin yerine 1 eksi log 5 yazabileceğimizi söylemiştik. O zaman hadi buyurun buraya 1 eksi log 5 yazalım gol yediğimiz yere. Log 5 ne? Aman tanrım 1 değil, şaka yaptım, b. O zaman yukarısı 2 log 2, onun yerine de tabii şey yazacağız. 2 çarpı log 2 yerine 1 eksi b yazıyorum. Artı a bölü aşağıda 1 eksi b artı 1. Yani yukarısı 2 eksi 2b artı a, aşağısı da 2 eksi b oldu gençler. Bu da yine oldukça güzel bir soruydu. Devam edelim. Sıradaki özelliğimiz taban değiştirmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkan, işte logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü logaritma b tabanında a. Yani siz buradaki b ile buradaki a'nın yerini değiştirdiğinizde çarpmaya göre tersini elde ediyorsunuz. Burada içler dışlar yaptığınızda logaritma a tabanında b ile logaritma b tabanında a'nın çarpımının 1 olduğunu böylece anlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle de abartabiliyorsunuz. Logaritma a tabanında b çarpı b tabanında c çarpı c tabanında a, bunun da sonucu 1 olacak. Yani a ile başlayıp a ile bitti mi sonuç her zaman 1 olacak. Burada şunu yazabiliriz mesela. Fark etmediyseniz eğer, ne pembe alalım. Şu b bunu götürüyor, bu c de bunu götürüyor şeklinde ifade edebiliriz. Aslında taban değiştirmede sadeleşiyor bunlar. Logaritma a tabanında a kalıyor elimizde. Bu da 1 olduğu için cevap 1 oluyor dedik. Şimdi bakalım bununla alakalı ne örnekler var elimizde. Logaritma 2 tabanında x 1 bölü şeklinde yazılmış. O zaman biz x ile 2'nin yerini değiştiriyoruz. 1 bölüden kurtarıyoruz kendimizi. Artı aynı şeyi ortadaki için de x tabanında 3 artı logaritma x tabanında 6 şeklinde yazıp eşittir 1 bölü 2'yi yazmadan bu 3'ü logaritma x tabanında 2 çarpı 3 çarpı 6 olacak. Yani logaritma x tabanında 36 eşittir 1 bölü 2 ise biz ne yapacağız? Bu x'i bu 1 bölü 2'nin tabanı yapacağız. Yani hemen zoomladık. 36 eşittir x üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2. kuvvet karekök demekti.
Demek ki kök x eşittir 36 ise x eşittir 36'nın karesi ya da 6 üzeri 4 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi diğer sorumuza bakacak olursak logaritma a tabanında c 3, logaritma b tabanında a 4, c tabanında b soru işareti. Biz burada c tabanında b'ye x diyelim ve logaritma a tabanında c çarpı logaritma c tabanında b çarpı logaritma b tabanında a eşittir. Neye gençler? Yukarıda da söylemiştik. Bu çarpımsal değer 1'e eşit. Çünkü a ile başladı, a ile bitti ve gördüğünüz gibi bu c'yi log c'yi, bu da log b'yi götürecek. Nihai sonuç 1 olacak. Peki buraya yazdığımız şeyler 3 kere x kere 4 değil mi? O zaman bu sonuç 1'e eşit. Yani 12x eşittir 1 ise x eşittir 1 bölü 12 oldu. Bunu da böyle hallettik. Devam edelim. Sıradaki örnek logaritma x tabanında 7 var. Diğer tarafta da 7 tabanında x üzeri 4 var. O 4'ü önce bir bunun önüne çarpı olarak getirelim. Logaritma x tabanında 7 eşittir 4 eksi 4 tane logaritma 7 tabanında x. Şimdi logaritma x tabanında 7'ye mi 7 tabanında x'e mi fark etmez. Bir tanesine Ela'nın e'si diyelim. O zaman diğeri 1 bölü e olacak. Yani e eşittir 4 eksi 4 bölü e olacak gençler. Buradaki her terimi e ile çarparsanız şöyle bunu da e ile. Bakın buradaki e'ler sadeleşecek. O zaman e kare eşittir 4e eksi 4. Yani e kare eksi 4e artı 4 eşittir 0. Tanıdık geldi. Nedir bu? E eksi 2'nin karesidir. Yani e eksi 2'nin karesi 0'a eşitse Ela'nın e'si dediğimiz e ne oldu? 2'ye eşit oldu. Biz kime e demiştik? Logaritma x tabanında 7'ye. O zaman buyurun. Logaritma x tabanında 7 eşittir 2 ise x'i 2'nin tabanı olarak gönderirsek x kare eşittir 7'den x eşittir artı eksi kök 7 olacak. Bunu da işaret olarak böyle yazmaya alışalım. Ama tabii ki de biz kök 7'yi mi alacağız? Evet, çünkü taban pozitif olmalıydı. Devam edelim. Logaritma yine 1 bölülü yukarıda yaptığımız örnek gibi hemen ters çevirirsek, yani tabanla şuradaki ifadeyi yer değiştirirsek ters çevirmiş olacağız. Logaritma o zaman x y tabanında x artı yanındaki de logaritma x y tabanında y artı 1 eşittir. Ne diyeceğim? Logaritma x y tabanında x çarpı y olacak. Yani tabanla içerideki ya da üstündeki şey aynı oldu. Artı 1, renk değiştirelim. 1 artı 1 oldu. Yani 2 gençler cevap. Devam ediyoruz. Yeni bir özelliğimiz, oldukça kuvvetli bir özellik. Burada gençler şu tabanda gördüğünüz, yani logaritmik ifade eğer üstel fonksiyonda üst kısmındaysa, o zaman üstel fonksiyonun tabanıyla logaritmanın şurada yazan arkadaşı yer değiştirebilirsiniz. Bunlar change olurlar. Aslında bu yandaki özelliği anlattım ben şu anda. Şöyle bir bakarsanız birazdan da bunu söyleyeceğiz zaten. Bunun bir sonucu olarak da işte burada x'i aşağıya alıp da aynı şeyi söyleyebiliriz. Ya da burada pratik olarak şunlar birbirini götürüyor diyeceğiz. Yani bu tabanla bu logaritma tabanı aynı olduğunda bunlar gidiyor, sadece x kalıyor şeklinde işlemi biraz daha pratik. Dediğim gibi yan tarafta zaten yapacağız. Ama tabii önce şurada soruya bakacak olursanız bu 3'ten kurtulmanız lazım. Yani burada direkt hocam ben bunları çizdim 3x kaldı diyemezsiniz. Önce bu 3'ü bunun tepesine koyacağız. Yani e üzeri ln x üzeri 3 olacak. Böyle parantezle yazarsanız daha sağlıklı olur. Eşittir 8 diyelim. Ve tabanla logaritmanın tabanı aynı olduğu için bunları çizip x üzeri 3 eşittir 8. X de buradan 2 diyebilirsiniz. Hemen altta bir tane daha yapalım. Daha hızlı yapmaya çalışalım. Bakın logaritma tabanı 10, gizli 10. Bununla gidecek 4 artı. Logaritma tabanı 2, burada da 2 yazıyor. Gitti 3 eksi. Logaritma tabanı ln olduğu için altta da yazıyor. O da gitti. Cevabımız gene 5 çıktı.
Devam edelim. Alttaki örnekte bu hareketi yapamıyoruz. Anlattığım bunda bunun yerini değiştirin hareketini de yapamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bu tarz sorularda? Her iki tarafın logaritmasını almamız gerekiyor. Burada da yine stratejik davranacağız. Bakın karşı tarafta, yani eşitliğin sağ tarafında olduğu için, kullanıldığı için biz her iki tarafın ln'ini, yani logaritma tabanında almış olacağız. O zaman buradaki artık lnx, şu lnx kuvvet durumuna gelecek ve bunun başına gidecek. Yani lnx çarpı lnx eşittir. Burada da 64'e aynı şeyi söyleyeceğiz. 64 çarpı ln e. Ln e neye eşit? 1'e eşit. O zaman lnx'e meleğin m'si dersek burada m çarpı m, yani m kare olur. M kare 64 ise demek ki m nedir? Artı eksi 8'dir. Buna alışın demiştim. O zaman ln x eşittir 8 diyebiliriz. Bir de ln x eşittir eksi 8 diyebiliriz. Ln tabanı olan logaritmaydı. O zaman x eşittir üzeri 8 olacak karşıya gönderdiğimizde. Diğerinde de x eşittir üzeri eksi 8 olacak diyeceğiz gençler. Şimdi devam edelim. Az önceki söylediğim özelliğe geldik. C ve A yer değiştirebilir diyoruz bu manzarada. Yani logaritma üste yazıldığında. Hemen uygulayalım. Buradaki x eksi 1'i tabandaki 4'ü de buraya yazalım. Yani x eksi 1'in üzerine logaritma 2 tabanında 4. Logaritma 2 tabanında 4. Artık alıştık. Kaça eşit? 2'ye eşit. Bu 36'ya eşit. O zaman x eksi 1'in karesi 36 ise demek ki x eksi 1 eşittir 6 olabilir. Buradan 7 diyebiliriz. Bir de x eksi 1 eksi 6 olabilir. Buradan da x eşittir eksi 5 diyebiliriz. Eksi 5 olur mu x? Hayır, olmaz. Çünkü logaritma tabanına baktığımızda x eksi 1'in sıfırdan büyük olması lazım. Tanımsal olarak x büyük 1 olmalıydı. O yüzden 7'yi alıyoruz. Devam edelim. Tabii bu bulduğunuz sonuçları gençler genellikle değil, çoğu zaman logaritmada acaba yerine yazsam ne olur gibi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü her bulduğunuz sonuç aslında doğru sonuç olmayabilir. Bazen boş küme bile çıktığı oluyor. Kel hocam olarak bu konuda da uyarımızı yapalım. Burada 5'i ve x'i değiştirelim. Diğerini ellemeyelim. 5 üzeri logaritma x artı 5 üzeri logaritma x. Geri sarmayın. Aynı şeyi söyledim. Dejavu oldu. Yani bununla bu aynı şeyler. Aynı iki şeyi topladığımda 50 oluyorsa demek ki buralar 25 olacak. 25 neydi? 5'in karesiydi. Demek ki bu danacıklar 2 olacak. Log x eşittir 2 ise bu arkadaş, yani gizli 10 aramızda, dikkat edin. X eşittir 10 üzeri 2 oldu. Yani soru bitti. Devam edelim. Burada yine Kel hocam ekibi olarak çok kullanmayı sevdiğimiz özelliği kullanacağız. Kök 2 tabanını çok fazla şey yapmadan hemen bunun karesini aldım. O zaman buranın da karesini aldım diyebiliriz. Kök 2'den kurtarmak için kendimizi. Yani logaritma 2 tabanında 1 bölü 4'ün üstüne biliyorsunuz ki burada 2 ile 2 eksi x'i çarpabiliriz. 4 eksi 2x olur. Eşittir. Yan tarafta da x ile 9'un yerini değiştirelim. X üzeri logaritma 3 tabanında 9 eksi 4 dursun sağ tarafta. Logaritma 3 tabanında 9 2 demek. O zaman sağ tarafımız x kare eksi 4 oldu. Sağdan geliyorlar. Şimdi sol tarafta biraz ufaktan bir işlemimiz var. Nedir o? 1 bölü 4 gençler normalde 4, 2'nin karesi 1 bölü olunca 2 üzeri eksi 2 oluyor. O zaman benim bu 2 üzeri eksi 2, yani 2'nin kuvveti eksi 2 olduğu için o eksi 2'yi buradaki 4 eksi 2x ile çarpmam lazım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 2 ile 4 eksi x'i 4 eksi 2x'i çarpıyorum. Ne oluyor? Eksi 8 artı 4x oluyor. Ve bu eksi 8 artı 4x de dayanamayıp bunun başına geliyor. Eksi 8 artı 4x çarpı 1 diyorum, artık logaritma 2 tabanında 2 gelecek. Eşittir x kare eksi 4. O zaman bunların hepsini bir tarafta toplarsak x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bu nedir? X eksi 2'nin karesidir. Dolayısıyla 0 eşit olması için x'in ne olması lazım? 2 olması lazım. Bu soruyu da böyle bitirdik. Şimdi
Kaldı mı soru? Kaldı tabii. Logaritmik denklemler başlığı altında gördüğümüz, aslında sıklıkla sorular içerisinde yaptığımız eşitlikleri söyleyeceğiz. Buradaki mevzu şu: logaritma a tabanında fx, logaritma a tabanında gx'e eşitse log a'ları çiziyoruz. Fx eşittir gx diyoruz. Şimdi bakalım, gene yapmayı çok sevdiğimiz şeyi yapacağız. Yalnız burada bakın 4 yazıyor, burada kök 2 yazıyor. Yani karesini almak burada yetmiyor. Gidelim 4. kuvvetini alalım. Hem altın hem üstün. O zaman değişmiyor demiştik. Logaritma 2 tabanında a üzeri 4 eşittir. 2 tabanı değil, 4 taban olacak. Kökinin 4. kuvvetini aldık. Logaritma yazacağım. 4 tabanında a üzeri 4 eşittir. Logaritma 4 tabanında b. Şimdi log 4'leri bakkala gönderdik. A üzeri 4 eşittir b. Şimdi istenen şeyde gidip b yerine a üzeri 4 yazarsam, logaritma b yerine a üzeri 4 yazıyorum. Yani a çarpı a üzeri 4 oluyor burası. Burada da b yerine a üzeri 4 yazıyorum. A üzeri 4'ün karesi çarpı a üzeri 3 oluyor. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak falan filan diyeceğiz. Logaritma a üzeri 5 oldu aşağısı. Yukarısı da 8 artı 3'ten a üzeri 11 oldu. Ne oldu? 11 yukarıdan, 5 aşağıdan bir kesir çizgisiyle 11 bölü 5 olarak logaritma a tabanında a'nın önüne geldi. Logaritma a tabanında a kaça eşitti? 1'e eşitti. O zaman 11 bölü 5 oldu bu sorumuzun cevabı. Altındaki örneğe bakalım. Yani baktığımızda aslında anlaşılabiliyor. A ile B arasındaki uzaklık değişmiyor. Yukarıdan bakıldığında log 18 ile şuradaki ifadenin toplamı aşağıdaki log 2x artı 2 ile 3 log 2'nin toplamına eşitmiş. Bunları yazacağız. Yazarken de log 18 artı, bakın şurada hemen yukarıda buradaki 3 bu küp kök x'in tepesine gelecek ve buradaki küp ve küp kök birbirini götürecek. Yani burada log x yazacağız. Eşittir. Logaritma 2x artı 2 artı, burada da yine bu 3'ü alalım. Bu 2'nin tepesine yazalım. Yani log 8 diyelim. Şimdi toplam durumunda oldukları için çarpım durumunda yazacağız bunları. Yani log 18 çarpı x eşittir log, çarpalım 8 ile 16x artı 16. Logları bakkala gönderelim. 18x eşittir 16x artı 16 oldu. O zaman 2x eşittir 16 oldu. X eşittir 8 oldu. Tekrar söylüyorum. Bu bulduğumuz şeyi yukarıda da bir göz ucuyla bir yerine yazın. Herhangi bir olumsuzluk yaratıyor mu? Hayır, yaratmıyor. Pozitif oluyor, pozitif oluyor. O yüzden cevap 8'dir diyebiliriz. Altta en sevdiğimiz köklü sayılar. Bayılıyoruz köklü sayılara. Toplama işlemi verilmiş. Log 4 tabanındaki işlemler bunlar. O zaman biz bunu çarpım durumunda logaritma 4, şöyle köşeli parantez yapalım. 7 eksi kök 21 ile 7 artı kök 21'i çarparsam ne olur? Ne olur? Şu olur. A eksi B ile A artı B'yi çarptığımızda 8. sınıfta başımıza çok bela olmuştu bunlar. A kare eksi B kare, yani 2 kare farkı demiştik bunlara. 2 kare farkı, yani 2 tane karenin alanları farkı. O zaman biz bu parantezin içindeki kısma 7'nin karesi eksi kök 21'in karesi diyeceğiz. Yani 49 eksi 21'den 28 olacak. Bu işlemi bayağı yaptık. Eşittir logaritma 4 tabanında x kare artı 3. Daha sonra bu log 4'lerin yine bakkala gittiğini söylersek, ne kadar çok bakkala gidiyor bunlarda, para hiç bitmiyor. 28 eşittir x kare artı 3 oldu. 3'ü de bu tarafa gönderirsek x kare eşittir 25 oldu gençler. O zaman x eşittir artı eksi 5. Her ikisi de olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edelim, bu örnekte anlaşıldıysa. Sırada neyimiz var? Eşitsizliklerimiz var. Logaritmik denklemlerden sonra gelen logaritmik eşitsizlikler. Burada da taban birden büyük mü değil mi ona dikkat edecektik. Bakın alt tarafta da şurada logaritma tabanı 0 ile 1 arasındaki olduğu durum. Tekrar yukarı çıkalım. Taban birden büyükse normal eşitsizliğin yönünü değiştirmeden büyük olan büyüktür diyoruz. Diğer durumu birazdan görüşürüz.
Logaritma tabanına baktığınızda 12. O zaman buradaki 5x artı 5'in buradaki 4x artı 8'den büyük olması gerekiyor. Yani 5x artı 5 büyüktür 4x artı 8. 4x'i o tarafa, 5'i de diğer tarafa gönderirsek x büyüktür 3 şeklinde söyleyebiliriz. X'in 3'ten büyük olduğu değerler hem burayı hem burayı bozmaz. Yani neyi kastediyorum? Normalde 4x artı 8 büyüktür 0, x büyüktür eksi 2. Diğer tarafta da 5x artı 5 büyüktür 0, x büyüktür eksi 1 şeklinde söylememiz gerekiyordu. Zaten burada bulduğumuz şey her ikisini de kapsıyor. 3'ten büyük dediğimiz değerler zaten bunlardan büyük. Alttaki örneğe baktığımızda 2'yi karşıya eşitlikteki gibi gönderebiliriz. X eksi 4 küçüktür 2 üzeri 4 olacak. Yani x eksi 4 küçüktür 16. Demek ki x küçüktür 20. 20'den küçük nereye kadar gidiyor? Oo, bayağı gidiyor. Değil aslında. Şuradan baktığımızda x eksi 4 büyüktür 0 diyeceğiz. Yani x büyüktür 4 olmalı. Durduğu bir yer var demek ki. Yani x 20'den küçük her şey olmuyor. 4'ten de büyük olmalı diyoruz. Bunu çözüm kümesi olarak isterse hocalarınız 4-20 açık aralığı şeklinde yazacaksınız. Devam edelim. Logaritma iki sayının arasında bununla ilgili yeni nesil örnekler de var. Her ne kadar yeni nesil olsa da bu çözümü bilmedikten sonra yeni nesil soruları çok da anlamanın bir anlamı olmuyor. 3 üzeri 1 diyeceğiz. Logaritma tabanlarını hem sağa hem sola göndereceğiz. 2x eksi 5 arada kaldı. 3 üzeri 3 oldu diğer tarafta. 2x eksi 5 o zaman 27 ile gençler kaç arasında? 3 arasında. Eksi 5'i hem o tarafa hem bu tarafa. Az önceki gibi. Hem buraya hem buraya. Yani aslında yaptığımız şey eksi 5'i göndermek değil de her tarafa 5 eklemek. 8 oldu. 2x oldu. Sağ tarafta 32 oldu. Hadi şimdi de her birini 2'ye bölelim. Yani 4x 2'ye bölünce 16. Burada bitiyor mu? Tamamen bitti diyemeyiz. Çünkü şuradan 2x eksi 5'in bir de sıfırdan büyük olması lazım. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. 2x büyüktür 5, x büyüktür 5 bölü 2, 2,5'tan büyük olacak. 4'ten büyük şeyler zaten 2,5'tan büyüktür hocam. O zaman bitmiş. Devam edelim. 0 ile 1 arasında olduğunda da eşitsizliğin yön değişeceğini söyleyeceğiz. Az önceki yaptığımız işlemleri gene yapacağız. Yani buradaki arkadaşlar yine bakkala gidecek. Ama 3x artı 6 büyük olmayacak. Bu sefer küçük olacak 2x artı 4'ten. 2x'i sola gönderdiniz, 6'yı sağa gönderdiniz. O zaman x küçük eksi 2'yi elde ettiniz. Sonra şuraya baktığımızda 3x artı 6 büyüktür 0 dediğimizde buradan ne geliyor? 3x büyüktür eksi 6, x büyüktür eksi 2. Değişik bir şey geldi. 2x artı 4'e de bakalım. 2x artı 4 büyük 0 olacak. Buradan da x büyük eksi 2 geldi. Şimdi eksi 2'den büyük geldi. Eksi 2'den küçük geldi. O zaman ne oldu? Bu olmadı. İşte dediğim şey karşımıza çıktı. Bunun çözüm kümesi boş küme oldu. Çünkü aynı anda hem eksi 2'den büyük hem de eksi 2'den küçük sayı yok. Tamam mıdır? Geçtik. 1 bölü 3'ü karşı tarafa gönderirsek o zaman x eksi 6 büyüktür. Şaka yaptım. Küçüktür tabii ki de. 1 bölü 3 üzeri eksi 1. Eksi birinci kuvvet takla attırmak. Yani x eksi 6 küçüktür 3 oldu. O zaman x küçüktür 9 oldu. 9'dan küçük nereye kadar? Şuraya kadar. X eksi 6 büyüktür 0. O zaman x büyüktür 6. Demek ki 6'dan büyük 9'dan küçük. Yani 6 9 açık aralığı diyebiliriz. Çözüm kümesi sorulduğunda. Eşitsizlikler de bu şekildeydi. Şimdi bu soruyu çözen 100 alıyor köşesindeyiz. Durdurabilirsiniz burada. Kendiniz deneyebilirsiniz. Daha sonra da çözümünüzle karşılaştırabilirsiniz. Eğer konuyu öğrendiğinizi düşünüyorsanız burada bir durdurma yapabilirsiniz. Durdurmuşken de haliyle bir abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Devam edelim. Log 60 isteniliyor. Burada log 2 ve log 3 log 10 falan. Yani çok alakalı değil tabanlar. Şöyle şunu fark etmeliyiz. Bunları çarparsak eğer verilen bilgileri yani logaritma 2 tabanında 3 ile logaritma 3 tabanında 5'i çarptığımda a çarpı b oluyor. Peki çarptığımda ne oluyor? Şunlar hani birbirini götürüyor demiştik. Yani logaritma 2 tabanında 5 eşittir a çarpı b oluyor. O zaman logaritma 2 tabanında ve burada da logaritma 2 tabanında 2 tane veri var elimde. O zaman benden istenen log 60'ı logaritma 2 tabanında 60,
logaritma 2 tabanında 10 şeklinde böyle bölerek yazdığımda ne yapmış oluyordum? Taban değiştirmiş oluyordum. O zaman logaritma 2 tabanında 60'ı alıyorum. 4 çarpı 15 gibi şeyler, 12 çarpı 5 gibi şeyler diye düşünmeyeceğiz. 6 çarpı 10, onu da düşünmeyeceğiz. Ne yapacağız? 4 çarpı 15 iyiymiş aslında. Geri döndük. 2 tabanında 4 çarpı 15 diyelim. Alttakini de logaritma 2 tabanında, o tabii kolay, 2 çarpı 5 hemen. Eşittir. Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında 15'i de aslında 3 kere 5 diye yazalım. Onu değiştirelim gençler, uzatmayalım değil mi? 4 kere 3 kere 5 olsun bu. 4 kere 3 kere 5 diyelim. Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 5. Ayrı ayrı işlem yapmayalım. Aynı anda olsun, bitsin. Logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi benim elimde logaritma 2 tabanında 3 var mı? Var. Logaritma 2 tabanında 5 var mı? Evet, onu da buldum. O zaman buyurun. Eşittir diyorum. Logaritma 2 tabanında 4 de bu arada 2 tane log 2 demek. Yani log 2, log 2 tabanında 2. Yani 2 demek. 2 artı logaritma 2 tabanında 3 a'ydı. Artı a çarpı b bölü 1 artı a çarpı b deyip bitiriyoruz. Bu soru gerçekten çok güzel, gördüğünüz gibi. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Peki başka bir soru, sınav beklentimiz içeren 19. özellik diye koyduğumuz, aslında görmeye çok alışık olduğunuz log parantezinde 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 çarpı nokta 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 199 bölü 200. Ne oluyor burada? Çözenler, bu soruya benzer soru çözenler iyi bilir. Şu 3'ler, 4'ler, 5'ler, 199'lar sadeleşiyor. Elimizde log 2 bölü 200 kalıyor. Şunu 2 yapalım hemen. Yani o da 1 bölü 100 yapıyor. 1 bölü 100 nedir? 10 üzeri eksi 2'dir. Logaritma 10 üzeri eksi 2 kaça eşittir? Eksi 2'ye eşittir diyoruz. Şunu unutmayın. Unutma köşemizde bir fonksiyon vermişiz. Logaritma 6 tabanında 5 içerisinde 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3 artı diye giden ve 1 bölü n çarpı n artı 1 ile biten. Bakın burada şu genel terimi unutmayın. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 işleminin sonucudur buradaki genel terim. Dolayısıyla 1 bölü, örnek olarak 1 bölü 2 çarpı 3 dediğimiz arkadaş bizim 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'tür. Bunu unutmayın. Şimdi fonksiyona dönecek olursak, toplamsal şekilde verilmiş. X yerine 5 yazacağım ve 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 olacak diye düşünenler olabilir. Ama o kadar kolay değil. F5 denilen arkadaşımız logaritma 6 bölü 5 tabanında 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 çarpı 4 artı 1 bölü 4 çarpı 5 artı 1 bölü 5 çarpı 6. Yani 5 terim olmalı. 5 teriminin toplamı aslında soruluyor. Ve bu toplamsal değeri az önce yanında yazdığımız kurala uygun bir şekilde yapacağız. Yani 1 bölü 1 çarpı 2 dediğimiz şey 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 3 dediğimiz 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olduğunu söyledik. Diğeri 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Diğeri 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Son olarak da 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Alt alta yazdım bilerek, hani bunları toplamamız isteniliyor. Bakın toplayınca çat, çut, pat, put gidiyor bunlar hep. Elimizde 1 eksi 1 bölü 6, yani 5 bölü 6 kalıyor. O zaman eşittir logaritma 6 bölü 5 tabanında 5 bölü 6. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bakın gençler, eğer logaritma uygun şartlarda tabii tanjant x, kotanjant x şeklinde bir şey görürseniz ya da logaritma 2 eksi kök 3, 2 artı kök 3 görürseniz, tamam mı? Bunların sonucu her daim eksi 1'e eşittir. Peki neden? Nedeni, aslında cevabımız da eksi 1 bu arada. Nedeni şu: buradaki ifadeler eğer çarptığınızda 1'i veriyorsa bunlar demek ki birbirlerinin çarpmaya göre tersleri. Çarpmaya göre tersi demek de üzerine eksi 1 koymak demek ya. Üzeri eksi 1 ise o eksi 1 de başa gelecek ya. O yüzden cevap eksi 1 olacak. Bunu unutmayın. Devam edelim. Burada güzel bir çarpanlara ayırma sorumuz var. Kalpli bir sorumuz.
kalpten götürür adamı. Şimdi x kare eksi log 2 a üzeri x b üzeri x. Bakın şurada hemen çok küçük bir yazım şekli değiştireceğiz. X kare eksi logaritma 2 tabanında a çarpı b'nin üstünde x yazıyor. Eksi logaritma eksi diyorum, artı 2 tabanında a çarpı logaritma 2 tabanında b eşittir 0. Şimdi bu x bunun başına gelecek mi? Gelecek. O zaman yani sola değil sağa yazdığımızı varsayarsak x kare eksi logaritma 2 tabanında, gerçi evet sağa yazalım, logaritma 2 tabanında a çarpı b çarpı x artı logaritma 2 tabanında a çarpı logaritma 2 tabanında b. Şimdi burada kökler olarak biz, yani çarpanlar olarak log 2a ve log 2b'yi düşünürsek, çarptığımızda bu ikisini çarptığımızda bunu veriyor. Topladığımızda da bunu verecek. Çünkü log 2a ile log 2b'yi toplarsak log 2ab yapar. Demek ki bunun x şeklinde düşündüğümüzde, işte çapraz baktım, düz yazdım dediğimizde kökler ne geliyor? Log 2a ve log 2b geliyor. Bu x1, bu da x2. Tamam mı? Şimdi gelelim 4 üzeri x1. Yani 4 üzeri logaritma 2 tabanında a. Eksi 4 üzeri logaritma 2 tabanında b. Bunların yer değiştireceğini öğrendik mi? Öğrendik. O zaman a üzeri logaritma 2 tabanında 4 eksi b üzeri logaritma 2 tabanında gene 4. Log 2 4 neye eşit? Hocam sen bize öğrettin, bu 2'ye eşit. O zaman bu da 2'ye eşit. Demek ki a kare eksi b kare olacak gençler. Dediğim gibi oldukça güzel, kalpli bir soruydu. Kalp atabilirsiniz bu soruya. Son olarak mutlu bitirelim. Mutlu zamanlar geçirelim. Şöyle iç içe girmiş köklerle alakalı öğrencilerimizden de takipçilerimizden de sorular çok geliyor sıklıkla. Burada yapılması gereken nedir? Kısaca size anlatalım ve logaritma videolarımızı böylelikle bitirmiş olalım. Artık yazılıya hazır olacaksınız böylece. Şimdi bu x bu diğer içerideki x'in, en sağdaki x'in yanına gelecek ama buradaki kökün derecesini üstüne alarak gelecek. Yani x çarpı x kare yazacağız. Daha sonra bu ikisinin yanına bu dışarıdaki x de gelecek ama nasıl gelecek? Şu karekökün derecesi 3 ve bu karekökün derecesi 2'yi çarparak alacak kuvvetine, x üzeri 6. Tek kök açacağız. Köklerin derecelerini görüyorsunuz. Karekök yazılmadığı için 2'yi biliyorsunuz. Çarpınca bu sayıları 2 kere 2 4, 4 kere 3, 12. kök, başında da ne var? Ln var. Şimdi içeridekilere baktığımızda şöyle biraz fokus yapalım. X üzeri 1 var, x üzeri 2 var, x üzeri 6 var. Bunları toplayınca ln 12. kök içerisinde x üzeri 9 oldu mu? Oldu. Biz bu arkadaşı nasıl yazıyorduk? X üzeri 9 bölü 12 diye yazıyorduk. Sadeleştirmeyle vakit kaybetmeyin. 9 bölü 12 çarpı ln x oldu mu? Oldu. Şimdi döndük. Ln x neye eşitmiş? 4a'ya eşitmiş. X nereden geldi bu arada? X ve a hiç uyuşmadı. Neyse. Birbiri türünden yazacağız galiba. 9 bölü 12 çarpı ln x yerine 4a yazıyoruz. Buyurun. Buraya 4a yazıyoruz. Ne oluyor? 4 ile 12 önce sadeleşiyor. Burası 3 oluyor. 9'u 3'e bölüyoruz. 3a oluyor ve bitiyor. Gençler hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar yaptığınızı düşünüyorum. Umarım başarılı olursunuz yazılarınızda da. Hepinize bol bol 100 almak nasip olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.